Günaydın. Evet, yeni yılın ilk videosuyla karşınızdayım. Yeni yılda herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, refah içerisinde bir yıl diliyorum diyerek videoya geçmek istiyorum. Evet, dünkü videoda bugün sadece borsa ve kriptoyu inceleyeceğimi söylemiştim. Zaten dün emtiaları işlemiştim ve aslında bugünkü yayınladığım videoyu ben dün kaydetmiş oldum. Yani dün sabahki verilerle şu an konuşuyor olacağım. Zaten yılın ilk günü piyasalarda kapalı olduğu için orada değişen bir şey olmayacak. Bugün de birazcık işte borsalar ve kripto ile ilgili beklentilerimi ve güncel durumu biraz değerlendirmek, biraz daha uzun konuşmak istiyorum. Şimdi borsalarla başlayalım. Bir kere Amerikan borsaları ile ilgili şunu hatırlatmak istiyorum ben size. Amerikan borsalarında biz iki tane endeksi takip ediyoruz. Bunlardan birincisi US 500, diğeri de US 100. US 500 bildiğimiz bizim S&P 500. Ve bu S&P 500'de tüm Amerikan borsasındaki şirketler arasından bir grup listeleniyor. Yani tüm Amerika'daki en büyük 500 şirket oluyor. US 100 ise sadece Nasdaq borsası içerisindeki 100 en büyük şirket oluyor. Yani Amerika'da iki tane borsa var. Bir tanesi New York borsası, bir tanesi Nasdaq borsası. US 100'da sadece Nasdaq grubu var. Şimdi US 100'daki hareketler Nasdaq'a göre biraz daha sert, daha volatil olabiliyor. Sebebi de bu Magnificent Seven dediğimiz o büyük şirketler aslında çok yatırım alan ve aslında satışlarda kar realizasyonda geldiğinde bu şirketlerden gelen bu büyük şirketler Nasdaq'ın içerisinde. Dolayısıyla aslında Nasdaq'taki hareketler her zaman S&P 500'e göre biraz daha güçlü oluyor. Yukarı giderken daha güçlü gidiyor, aşağı gelirken de daha güçlü geri geliyor. Bunu niye anlattım? Şimdi şu yüzden anlattım. Birincisi, şu an S&P 500'e baktığımızda S&P 500'de şöyle bir durum söz konusu. Ben buradaki 6933'ün kırılıp üzerine çıkılabileceğini düşünüyordum. Yani ikinci kademe alımı artık çoktan yapmış olacağımızı düşündüm ama 3 gündür buradan red yedi. 4. ve 5. günlerde yavaş yavaş aşağı gelmeye başladı. Aslında bu beklentimde de haksız olduğumu sonradan anladım iki sebepten. Birincisi, şimdi yıl sonu yaklaşıyor. Ve yıl sonu yaklaşırken de gördüğünüz gibi piyasa oldukça sığ. Bakın 1, 2, 3, 4 son 4 günde şu aşağıda hacimlerin ne kadar düştüğünü, yani piyasadaki alım satım işlemlerinin ne kadar düştüğünü görüyorsunuz. Hacim düştükçe grafikteki hareketler daha güvenilmez olur. Yani burada hacmin teyit etmediği bir düşüş söz konusu. 6933'ten geri gelen, bu 4 gündür geri gelen grafikte hacimle teyit yapamıyoruz. Yani bu düşüşe, evet, artık düşüş başladı. Buradan red yedi. Üçlü tepe oldu. Dönüş başlıyor. Gözüyle bakamıyoruz. Hacim teyit etmediği için. Bu bir. Bir yandan da grafikteki şu boşluğu alma gelme olasılığı da her zaman var. Bunu da birinci maddeye ekleyelim. Bu boşluğu aldıktan sonra yukarı gitmesi de şöyle sıkışarak gitmesi de mümkündür. Onu da ekleyelim. Yani grafik açıdan ve hacimsel açıdan buradaki geri çekilmeyi normal karşıladığımı söyleyebilirim. Sadece şunu söylüyordum ben. Bu S&P 500'ün bunu kırarak geçmesini beklerim diyordum. Ama S&P 500'de bu beklentimiz varken Nasdaq'ta farklı bir beklentimiz olduğunu da söylemiştim. Buradaki düşen trend çizgisini 3. temastan sonra aşağı geri dönme olasılığından daha önceki videolarda bahsetmiştim. Şimdi şunu da bir açıklayayım. Bir grafik iki tane tepe yaptığında ve bu alçalan tepe yaptığında şöyle gördüğünüz gibi, birincisi burada, ikincisi burada. Biz diyoruz ki evet, burada bir düşen trend çizgisi oluştu. Düşen trend oluşma olasılığı var. Şu anda düşen trend oluşmadı. Niye? Çünkü diplerde yükseliyor aynı zamanda. Bakın burada yükseldiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla burada biz sıkışan bir grafik görüyoruz. Alçalan tepeler, yükselen dipler var. Dolayısıyla buradaki sıkışmanın bir tarafa kırılmasını bekliyoruz. Şu üçgenin kırılmasını bekliyoruz ve bu genelde kırıldığı yöne de hareketin hızlanmasını bekleriz. Ama şöyle de bir durum var. Trade yapan grupta genel, yani traderlar arasında diyelim, genel bir anlayış vardır. O da şudur. Bir düşen trend çizgisine 3. temasta, ki bu 3. temasta burası oluyor, short pozisyon açmak güvenli bir işlem oluyor. Niye? O da şundan dolayı. Birincisi, bir kere ne diyoruz? Trend çizgisinin oluşması için iki tane tepeye ihtiyacımız var. Zaten bunlarda açma olasılığınız yok.
Çünkü artık trend çizgisi oluşmamış oluyor. Burada oluşuyor. Üçüncü temas da artık trend çizgisine ilk teması oluyor. Ve short pozisyonu açmak için güvenli bir yer oluyor. Çünkü trend çizgisinin üzerine tam buralara bir yere stop koyarak pozisyon açabiliyorsunuz. Şuraya stop koyarak buradan giriş yapıyorsunuz. Dolayısıyla buralarda yüklü short pozisyonları açılabiliyor. Üçüncü temaslardan da geri dönüşler çok olası oluyor. Bunu daha önce söylemiştim birkaç sefer. Ve bu durumda da Nasdaq'ta şurada şöyle bir sıkışma başlayabileceğini söylemiştim. Şu düşen trend çizgisiyle bu destek arasında şurada şöyle yukarı aşağı bir sıkışma oluşabileceğini söylemiştim. Şimdi bu durum şu an böyle gibi görünüyor. Desteğin altına doğru indi ama gün içerisinde yukarı toplayabilir. Ya da işte Amerikan borsası açıldıktan sonra biraz da aşağı yapıp şuradaki trend çizgisine, yükselene veya günlük hareketli ortalamaya da dokunabilir. Böyle şeyler de mümkün. Ama işte geçen günkü videomda ses kesildi. Orada bahsedecektim. Biraz burada bir yıl sonu yaklaşırken teknik bazı sebeplerden, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ekonomik bazı sebeplerden dolayı insanlar artık buralarda çok işlem almaktan kaçınabiliyorlar. Bunların başında da işte şey geliyor. Risk off durumu geliyor. Yani şu yılbaşı bir geçsin. Çünkü herkes artık şu anda yılbaşı moduna girmiş durumda. İnsanlar da diyorlar ki ya şu yılbaşı bir geçsin bakarız. Bir de artık unutmayın, yeni yıl bir yıllık bir mum açılıyor. Teknik açıdan da bu önemli. Bir yandan da işte bu vergi meseleleri var. İşte satış yaparsan 2025 yılının geliri olarak gözüküyor. Bir daha eğer bir gün sonra satış yaparsan 2026 yılının geliri oluyor falan filan, bir sürü bir durum söz konusu yani. Dolayısıyla bu yıl başına böyle 2-3 gün kala gerçekleşen hareketler çok da böyle güvenilir hareketler olmuyor. Bir yandan bir yandan durum böyle. Şimdi Nasdaq'taki beklentimizin bu aşağı doğru olduğunu söylemiştim ya. Otomatik olarak bu Nasdaq'taki aşağı beklentisi aslında burada S&P 500'ü de etkiliyor. Bunu söylemek için tüm aslında bunu anlattım yani. Çünkü Nasdaq'ta aşağı yaptığı zaman Nasdaq'taki bu hisseler az bile olsa genel yoğunluğu ve piyasa değeri daha fazla olduğu için ister istemez S&P 500'ü de peşine takıyor. Yani burada S&P 500 istediği kadar bu direncini kırıp geçmiş bile olsa Nasdaq döndüğünde ister istemez o da dönüyor. Yani buradaki bunlar tamamen birbirine bağlı durumdalar. Peki ne olacak yani? Bunları anlattık. Ne olacak? Yani yılbaşından sonra ben hala öncelikle S&P 500'de bu 7426 hedefinin geleceğini teknik açıdan düşünüyorum. Çünkü bu artık yani bozulmamış bir yükseliş trendi var. İkili tepe var. Daha böyle 3-4 gün önce işte yeni bir zirve yapan, all time high yapan bir S&P 500 var. Buralardan bir sefer daha yukarı yapıp şuralardan temelli artık dönüş yapmasını 2026 yılında çok da aşağı seviyelerin gelmesini bekliyorum. Neredeydi o haber? Şurada mıydı? Evet, şurada bir haber var, tamam mı? Şimdi bu diyor ki buna böyle birazcık şeytan avukatlığını yapacağım. Diyor ki Çin'de yeni bir çip çıktı ve bu Nvidia çiplerini tehdit ediyor. DeepSeek'i hatırlayın diyor. DeepSeek geçen yıl yaşandı. Geçen yıl bu AI dalgası çok sert Amerika'da alımlara ve piyasanın yükselmesine sebep olurken Çin'de dedi ki biz de bir yapay zeka çıkardık dedi. DeepSeek dedi ve gerçekten de fena bir yapay zeka değildi. Tabii şu andaki Gemini'nin falan artık çok gerisinde kalmış durumda ama o dönem ortaya çıktığı zaman artık yani bu Amerika'daki yapay zeka hakimiyeti ve liderliği hemen sorgulanmaya başlandı. Ve çok sert satışlar geldi. %17'ye varan satışlar oldu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu haberlerin yavaş yavaş ben piyasalarda artmaya başladığını gördüm. Yani böyle ufak tefek böyle bir panik havası sanki oluşturulmaya başlanıyormuş gibi bir hissiyata kapıldım. Bazen bu haberlere güvenmek gerekiyor. Bazen de işte şey yapmak gerekiyor. Burada birazcık ne derler, ters psikoloji yapmak gerekiyor. Yani acaba bunlar biraz daha ucuzdan toplamak istiyor da satışa mı yöneltiyor insanları gibisinden bir algı yapmak gerekiyor. Şu an mesela çok da anlamlı gelmedi bana bunun Nvidia'yı tehdit edebileceği. Çünkü haberin devamlarında da şöyle söylüyor. Ama diyor işte bu çip sadece görüntü oluşturmada falan kullanılıyor diyor yani. Tabii ki önemli. Bu da önemli. Çünkü şu an dünyadaki en önemli başarılı görsel ve video oluşturan mesela
yapay zeka modellerinden bir tanesi Kling ve bu da işte Çin merkezli bir yapay zeka falan. Yani sonuç olarak böyle bir durum da var. Belki burada böyle ufaktan bir panik yıl sonunda ya acaba burada da zirve yaptı düşüyor mu falan filan diye biraz aşağıya doğru çekip haberlerle yukarı tekrar işte yılbaşından sonra Ocak ayında falan yukarı vurma olasılıkları gözümde canlanıyor. Böyle de söyleyeyim. Şimdi durum ne? İşte hiçbir şey yok aslında bizim açımızdan. Teknik açıdan değişen bir şey yok. Buradan geri geldi ama geri gelişi bizi korkutamıyor. Yani daha doğrusu korkutmuyor çünkü hacim teyit etmiyor. Yılbaşı durumları falan filan var. Bu durumda şimdi buna güvenmek çok mantıklı olmuyor. İkinci kademeyi alacak durumda oluşmadı. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani buraya çektiğimiz gördüğünüz gibi. Yani milimetrik çalışan bir direncimiz var 6933'te. Bunun üstüne çıkılması gerekiyor ki ikinci kademe alım yapılsın. Bu da olmadı. Zaten derinleşen ve stop olmaya gerektiren bir durum da yok. Beklemedeyiz yani. Şu an yapacak bir şey yok. Teknik açıdan bir değişiklik yok S&P 500'de. Aynı şey Nasdaq için de geçerli. Burada işte aldık. Stopumuz da daha aşağılarda duruyor. Şöyle aşağı doğru geliyor. Belki gün içerisinde şöyle bir daha yukarı gelip şu yukarıda da kapama ihtimali var. Şöyle zaten eğer bunun gün içerisinde şeyde açıldıktan sonra Amerikan borsaları da açıldıktan sonra tekrar böyle buraya doğru geldiğini görürseniz muhtemelen bunu kırıp da geçme olasılığı yüksek olur. Oralarda nereler olur işte gün içerisinde şu bugün yani 25.600'leri falan gösteriyor. Buralara kadar belki gelmeyebilir. Ama önümüzdeki hafta bu işin artık yukarı doğru net bir şekilde şekilleneceğini düşünüyorum. Aksi durumda zaten günlük videolarda haberini veriyor olacağız. Düşen, yükselen trend çizgisi kırıldı. Riskler artıyor diyeceğiz. Evet, şimdi Nikkei'ye geçelim. Şimdi Nikkei'de de benzer durumlar geçerli. Nikkei ile ilgili geçen video bir şeyler söylemiştim de ben işte ses problemi olduğundan dolayı orada çok şey yapamadım. Yani bunu aşağı çok yazamadım. Şimdi şöyle bir durum var Nikkei'de. Şimdi Türkiye'de bu borsanın, endekslerin alınıp satılması biraz zor. Nasıl yapılıyor? İşte Amerikan borsasına yatırım yapılabilen aracı kurumlardan ETF'i falan alınabiliyor, yani fonu alınabiliyor. O fonu da aldığınızda işte sattığınızda işte gelir vergisine tabi oluyorsunuz. Onun da işte bir muhasebeciyle falan onun hesaplanması, ödenmesi falan, bunlar da uzun işler. Hali hazırda böyle bir şey yapıyorsanız okey. Hani bu Nikkei'ye işte 51 bin üzerinde kapandığında alım yapılabilir. Buralardan yükselebilir gibi bir şeyimiz var, analizimiz var işte. 52.800 üzerinde ikinci kademe dedik. Evet. Ama sanki böyle Türkiye'de de buraya yatırım yapmak çok kolay değilmiş. Buna da çok ilgi yokmuş gibi düşünüyorum. Ve eğer çok ilgilenmiyorsanız, bunun da çok sizinle alakalı olmadığını düşünüyorsanız bunu yorumlarda bana belirtin. Belki Nikkei'yi listeden çıkarmayı düşünebilirim. Ya da işte sadece çok önemli fiyat hareketleri geldiğinde onlardan bahsetmeyi düşünebilirim. Ben kripto borsalarından bunu alıp satabildiğim için endeksi çok zor olmuyor benim açımdan. Yani anlık olarak böyle alıp satabiliyorum şeyleri de. Komisyonları, ne bileyim işte işlem ücretleri falan da düşük olmak üzere. Böyle bir durum söz konusu ama işte dediğim gibi böyle yapamayan herkes böyle yapamıyor ve aracı kurumlardan ETF almak zorunda kalıyorsunuz. Çok pratik bir şey olmadığından dolayı belki benim sürekli takip ettiğim bir şey ama eğer ilgimiz yok buna, yani videonun süresini uzatıyor diye düşünüyorsanız bana yorum olarak yazın. Hem videoların süresini biraz daha kısaltmayı hedefliyorum son zamanlarda, hem de işte bu çok atlanılan bölümleri de videolardan çıkarmak istiyorum. Nikkei ile ilgili nasıl bir karar verelim? Lütfen bana haber verin. Nikkei'de de değişen bir şey yok dediğimiz gibi. Yani bunu bekliyoruz. 51 bin üzeri birinci kademe, 52.800 üzeri ikinci kademe, 49 bin altında stop. Ama zaten alım yapmadığımız için stop yapacak bir durumda oluşmuş değil şu anda. Evet, Borsa İstanbul'a geçelim. Borsa İstanbul dün aşağı yaptı ve günlük hareketli ortalamasında destek bulup yukarı doğru geldi. Şimdi burada durum şu, tamam, burada bir tuzak oldu. Yani bu şeyi kırdı, destekten çok sert yukarı çıktı. Bugün de boşluklu açtı. Tekrar desteğinin üzerine doğru harekete başladı. Yani buralar spekülatif yerler. Yani bilmiyorum, işte Borsa İstanbul'la ilgili fikirlerinizi de merak ediyorum. Borsa İstanbul'a da sürekli yer verelim mi? Çünkü ben yorumlarda görüyorum. Yorumlarda insanlar genel itibariyle Borsa İstanbul'a karşı çok da haklı olarak
negatif. Yani bakmıyoruz, ilgilenmiyoruz, almıyoruz, satmıyoruz. İşe yaramıyor. İşte çok riskli, çok spekülatif. Yani çok negatif yorumlar var. Dolayısıyla Borsa İstanbul'a da yer vermeli miyiz? Yoksa borsada ne oluyor? Böyle kısa kısa gün içerisinde geçmeli miyiz? Burada da işte sadece önemli fiyat hareketlerini mi değerlendirmeliyiz? Bu konudaki yorumlarınızı da bekliyorum. Çünkü şimdi burada şöyle bir durum var. Enflasyon artsa da döviz reel enflasyon oranında artmadığından dolayı borsada dolar bazında çok pahalı kaldı. İşte çok pahalı olunca da ister istemez e, yabancı yatırımcıyı buraya getirmek zor oluyor. Ve yabancı yatırımcı gelmediği zaman fiyatların yani borsanın yukarı gitmesi de neredeyse imkansız. Yani durum böyleyken o devalüasyon gelmeden dolarda ciddi bir tırmanış olmadan ve borsada dolar bazında alçalmadan önemli ralliler falan gelmesi çok mümkün görünmüyor. Bu da dolar bazındaki grafik işte şurada zorlanıyor. Geldi mesela burada düştü. Şurada destek buldu. Belki de sadece dolar bazına da bakmak lazım. Eğer sadece dolar bazında bak diyorsanız onu da düşünebiliriz. Çünkü dolar bazındaki grafik daha anlamlı geliyor bana. Hareketleri falan daha anlamlı geliyor. Bakın burada mesela çizmişiz şeylerini. Destek direnç seviyelerini. Bakın buradaki destek de çok güzel çalışmış. Gelmiş buralardan dönmüş. Düşmüş yine burada destek yani dokunmuş yukarı çıkmış. Yine burada da boşluklu açtığını görüyorsunuz. Belki de sadece dolar bazında bakmak lazım. Yani burası karışık bir yer, tatsız bir yer. Hala buradaki yükseliş beklentim devam ediyor kısa vadeli. İşte dediğim gibi buradan bakalım tekrar hatırlayalım. 12.779'a kadar bir yükseliş gelmesini e, olası buluyorum. 11.158 kırıldıktan sonra da hareketin çok daha hızlanmasını bekliyorum. Dolayısıyla yani buralarda hala bir potansiyel var ama sizin umurunuzda mı? Yani bunu öğrenmek istiyorum. Yani benim izleyicimin umurunda mı? Yorumlarda bana bunu bildirirseniz Borsa İstanbul'daki şeyimize de karar verelim. Yönümüze de karar verelim. Evet öyle söyleyelim. Şimdi öyle söyledikten sonra da kriptolara yavaştan geçelim. Şimdi kriptolarda zaten genel bir şey vermiştim. Analiz vermiştim daha önce teknik analiz anlamında. Bu baktığınız grafik kriptoların endeks grafiği. Burada sadece stabil coinler yok. İşte bu Tether falan, Circle falan yok. Daha önce bir videoda bunu vermiştim. Bugün yine yapalım yani. Bunu bugün yine gösterelim. Belki daha önce görmeyenler vardır. Daha önceki bir hareketinin şu 2021 ile işte 2021'deki hareketinin çok benzer bir hareketin içerisinde olduğunu görebiliyoruz burada. Bu Totales grafiğinin. Ve aynı şey sanki tekerrür ediyor gibi, aynı grafik tekerrür ediyor gibi görünüyor. Şu bölgeyle dikkatinizi şu bölgeyle şu bölgenin arasına çekmek istiyorum. Şöyle çizelim. Evet. Şimdi şuradaki hareketlerin benzerliği net bir şekilde göze çarpıyor. Önce bir rally yaşanıyor. Şöyle yukarılara geliniyor ve burada bir zirve oluşuyor. Şimdi burada da yine 2024 sonunda işte Trump'ın başkan olmasıyla falan gerçekleşen rally şurada yaşanıyor ve burada bitiyor. Sonra bir düzeltme başlıyor. Bu düzeltme hareketli ortalamanın da sert bir şekilde kırılmasıyla bakın burada kırılıyor. Haftalık hareketli ortalama burada kırılıyor ve çok sert bir şekilde aşağı doğru bir düzeltme başlıyor ve bu düzeltme de bittikten sonra yeni bir rally başlıyor. Hareketli ortalamanın üzerine çıkıyor ve şurada bir alçalan tepe söz konusu. Yeni bir zirve söz konusu. Bakın buradakine ve buradakine. Sonra tekrar bir düzeltme aşağı doğru geliyor ama hareketli ortalamada destek buluyor. Bakın tam burada görüyor musunuz şu maviyi? Şurada biraz daha yaklaştırıp mı göstersem acaba? Özür dilerim. Şöyle bakın. Şöyle biraz daha yaklaştıralım şöyle. Evet. Şöyle sanırım daha iyi oldu. Evet. Şimdi şurada destek buluyor. Şu mavi çizgi gördüğünüz haftalık hareketli ortalamadır. Aynı şekilde burada destek bulduğunu görüyorsunuz. Sonra bir rally daha yapıyor. Böyle buradan yukarı gidiyor. Bir zirve daha yapıyor. Burada da bir zirve daha yapıldı. Buraya kadar aynı. Sonra işte yine aşağı doğru düşüş. Yine burada ilk temasta biraz bekleyerek sonra hareketli ortalamayı tekrar şurada kırdığını görüyoruz.
Burada da tekrar kırıyor. Gördüğünüz gibi sonra hareket çok daha sert bir şekilde aşağı devam ediyor. Ve eninde sonunda bir yerde bir destek oluşuyor. Şimdi bu desteğin burada oluştuğunu görüyoruz. Bu destek burada oluştuktan sonra geçen rally'de ne olmuş? Affedersiniz. Hareketli ortalamaya kadar bir yükseliş olmuş. Ve hareketli ortalamadan red diyerek daha derin seviyeler görülmüş. Şimdi bizim o zaman sırada ne var? Eğer bu tekerrür etmeye devam ederse tarih, hareketli ortalamaya kadar bir yükseliş söz konusu olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi artık şurayı alalım. Şöyle. Hareketli ortalamaya kadar olacak yükseliş de şöyle 3.7 trilyonla 3.25 trilyon arasındaki seviyeye denk geliyor. Çünkü bu yükselirken birkaç hafta içerisinde burada da hareketli ortalamamızda şöyle biraz aşağı gelecekler. Bunlar şuralarda falan buluşacaklar. Ve belki böyle üzerine bir hafta içerisinde ve 1-2 gün falan yukarı çıkıp üstüne bir iğne bırakıp aşağı geri dönecek. 3.25'e aşağı geri dönecek. Uzun lafın kısası. Şimdi buradaki benim bu tepki yükselişi beklentim var. Bunu hala bekliyorum. Onun da işte bu hafta yılbaşından sonra veya önümüzdeki hafta başlayabileceğini düşünüyorum. Bu yükselişin başlaması durumunda da işte takip edeceğimiz şey bence burada bu Totales grafiği olmalı. Çünkü buralara gelip buralardan red yemeye başladığında kripto piyasasındaki geri dönüşlerin başlayacağını varsayıyoruz. Bu Bitcoin, Ethereum her biri için de aynı durum geçerli olacak. Biz zaten kendi destek ve direnç seviyelerimize Bitcoin ve Ethereum içerisinde de bakıyor olacağız. İlk hedef zaten buradaki yükselişte beklentimiz işte kaçtı? 111 binler falandı yani. 111 binlerin falan bir sefer daha görülebileceğini düşünüyorum. Yani işler çok ters giderse yani şu 110 bindeki hareketli ortalamadan red yiyebilir Bitcoin. Orada da şuna bakacağız. Bitcoin kendi haftalık hareketli ortalamasına denk geldiğinde Totales geldi mi yoksa biraz daha mesafe var mı? İkisi de aynı anda geldiyse artık orada tepki yükselişinin bittiğini varsayabiliriz. Ama Bitcoin gelir de mesela şöyle burada da çizerek gösterelim. Şöyle çizerek gösterelim. Bitcoin gelir de hareketli ortalamayı yukarı doğru kırarsa ve bu sırada henüz daha Totales kendi hareketli ortalamasına gelmediyse o zaman bir sonraki direnç seviyesine doğru devam edebileceğini düşünüyorum. Bu da kaçtı biliyor musunuz? Bunun çalışmasını ben tekrar yapar söylemem size. Yanlış hatırlamıyorsam şuradaki dirence falan denk geliyordu. Şöyle 109 bin ile 111 bin arasında bir seviyeye denk geliyordu. Oralara kadar bir yükseliş olabilir böyle bir senaryoda Bitcoin'de. Yani önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde falan belki buralarda bu tepki yükselişi olabilir. Geri dönmek zorunda mı peki? Yani buraya kadar yükseldi. Ondan sonra da illa da geri dönecek mi? Hiç yukarı gidemeyecek mi? Yeni all time yapamayacak mı? Valla o da işte artık şeye kalıyor. Yani makroekonomik durumlara kalıyor. Bizim şeyimize kalmıyor. Tekniğimize kalmıyor. Teknik bize bu kadar söylüyor. Oradan sonrası da artık eğer yukarı doğru kırarsa da diyeceğiz ki neler oluyor dünyada? Global likidite artıyor mu? Faiz artırımları devam ediyor mu? Japonya işte ya biz faiz yükselttik ama burada tutacağız, daha da yükseltmeyeceğiz. Bu seviyede kalacak diyor mu? Çin, Amerika para basıyor mu? Gibi işte onlara bakacağız ve o seviyeden sonrasını artık değerlendiriyor olacağız. Eğer yukarı doğru kırarsa Totales ki şu aşamada böyle bir şey olmasını beklemiyorum. Şu anda bir tepki yükselişi, tepki yükselişinden sonra daha derin bir düzeltme ile beraber kripto paraların daha derin, işte daha aşağıları görmesini bekliyoruz. İlk senaryomuz bu. Evet şimdi bakalım Bitcoin ne yapıyor? Bitcoin dün uzun zaman sonra işte herhalde 1-2 hafta sonra şu 88 bin üzerinde anlamlı bir kapanış yaptı sonunda. 88.068 üzerinde. Burada çok sıkışıyordu. Burada bayağı altına inmişti. Bunun üzerinde dün kapattı ve şöyle yavaş yavaş yukarı doğru gitmeye başlamış gününde açılmasıyla. Şöyle 4 saatlikten de bakalım. 4 saatlik hareketli ortalamasında üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 4 saatlik mum var hareketli ortalamanın üzerinde. Bunlar pozitif haberler. Şimdi çünkü şuralarda görüyorsunuz geri geliyordu sürekli. Çok duramıyordu. Burada böyle çok sert gidiyordu. Bir daha geri geliyordu. Burada böyle yavaş yavaş düzelte düzelte aşağıdaki iğneleri de görüyorsunuz. Aşağı iğnelerin aşağıda olması yani likidite alarak düzelterek yukarı gittiği
izlenimini oluşturuyor. Bizde tabii şu anda çok fazla bir hacim de olmadığından dolayı mumlar da çok sert yukarı gitmiyor. Sığ piyasa olduğunu söylemiştik. Alımlar da yavaş geliyor ama teknik açıdan biraz daha pozitif gibi görünüyor. Bu sefer belki önümüzdeki hafta bu yükseliş başlayabilir. Yılbaşından sonra da belki yılbaşında bugün yarın biraz daha yukarılar görülebilir. Zaten şu 90 binin üzeri, bu 90 bin bir şey oldu. Psikolojik bir direnç haline geldi. Yani 90 binden herkes satıyor, kafasına vuruyorlar. Dolayısıyla buradaki durum da yani 90 bin üzerinde kalınmasıyla beraber şu direncin de artık hızlı bir şekilde kırılacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yani kısa vadeli biraz pozitif görünüyor. Mumlar ne kadar gövdeleri böyle büyük ve bizi böyle evet tamam bu iş bitti artık yukarı gidiyoruz diyecek olmasa bile hala riskler var. Hala dönebiliyor. Kripto paralar yapacak bir şey yok. Yani stopumuzun nerede olduğunu unutmayacağız. Buna da uyacağız. Gelirse de kademeli alımlarla yükselişi değerlendirmeye çalışacağız. Evet, Bitcoin'e durum bu. Ethereum'a da bakalım. Şu Ethereum'daki şeyi kaldıralım yavaştan. Artık bu bozuldu yani. Buradaki omuz baş omuz formasyonu çalışmadı. Aşağı doğru düşüş gelmedi. Şunu da yana alayım biraz daha da şu seviyelerimiz görülsün. Evet, şöyle alalım. Şunu da artık silelim, kaldıralım. Evet. Ethereum. Evet, Ethereum da bu 2938 üzerinde kalmış. Bu da 4 saatlik görüyorsunuz. Desteğin üzerinde kalmış. Şurada 3000'den yine red yemişti. Bitcoin 90'dan red yiyince Ethereum'da 3000'den yiyor yani. Buradaki zaten kırılımların böyle ben bunlara böyle dandik diyorum ya. Dandik kırılım. Çok azıcık üstüne geliyor ve bir sonraki de zaten aşağı dönüyor. Dolayısıyla bunları kırılımdan saymıyoruz. Şimdi 3034 üzerinde 4 saat. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer gelir de bunu böyle kırdığını, bunu böyle yukarı doğru böyle çok sert böyle yarıp geçtiğini görürseniz o artık kırılmış demektir. Tamam mı? Bu destek gitti, parçalandı. Bu duvarı yıktık. Bir sonraki duvara önümüze gidiyor demektir. Bu böyle kırıldığında tepki yükselişlerinde de genelde şöyle ufak bir düzeltmesi olur. Kırıldıktan sonra birazcık böyle aşağı çok sert kırıldıktan sonra birazcık böyle aşağı geldiğini görürseniz eğer tamam mı? 3034 yani 3000 diyelim biz. Yok 3000 demeyelim biz. 3034. Üzerinde böyle 4 saat 5 saat kalıyor böyle aşağıda geri gelmiyorsa eğer buralardaki yerini artık sağlama aldıysa eğer buradan bir kademelik alımla belki bu yükselişe katılmayı düşünebilirsiniz. Şimdi niye bir kademe diyorum? Niye kademe kademe diyorum? Çünkü hareket bu sefer çok hızlı olabilir. Hareket çok hızlı olunca da işte bunların hepsi teker teker kırılıyor. Siz de işte diyorsunuz ki ya alsam mı almasam mı falan filan derken o alıyor başını gidiyor. Yani saçma sapan bir şey haline geliyor yani. Çok yukarıdan almış oluyorsunuz kademe gelsin diye beklerken. Bitcoin'de de geçerli bu durum ama Ethereum daha hızlı gidebilir ve bu daha yüzdeli gidebilir. O da sizi şeyde bırakabilir yani. Riskli bir durumda bırakabilir. Dolayısıyla bir kademe böyle ufak bir şey almayı düşünebilirsiniz. O durumda da işte yani normalde burası olması gerekir bizim. Ya evet yine de burasıdır. Stop. Şöyle bunları da diğer grafiklerde koyduğumuz gibi buraya koyalım. Burası birinci kadememiz oluyor. Burası da stopumuz oluyor. Şunu da kırmızı yapalım. Evet. Evet şöyle kırmızı yapalım. Evet. 3034 üzerindeki kapanışlarda veya işte 4 saat 5 saat kaldığını görüyorsanız evet bu buraya tutundu artık yani bu destekte çalışıyor diyorsanız buralardan okeydir. İşte bir yükseliş gelmesini bekleriz, katılırız. Eğer terste kalırsak ve fiyat döner aşağı doğru gelirse de 2800 altındaki günlük kapanışta veya sizin kendi restorasyonuna göre ben günlük kapanışı beklemek istemiyorum. Bu daha da aşağı gidebilir diyorsanız 4 saatlik kapanışlarda da stop olunabilir. Evet. Söyleyeceklerim bu kadardı. Şunu da söyleyeyim unutmadan. Şöyle bir şey var. Şimdi bir haftadır falan da çıkış yaşanıyordu. Kripto ETF'lerinden, Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinden. Bugün 350 milyon dolar kadar bir ETF girişi, bir para girişi olmuş fonlara bilginiz olsun. Evet böylece bugünkü videoyu da bitirelim. Herkese tekrardan iyi yıllar, iyi seneler, sağlıklı seneler diliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala destek olmaya, yorum yapmaya devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Yeni abonelere hoş geldiniz diyorum ve
videoyu burada bitiriyorum. Görüşmek üzere.